Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Çağan. Bugün sizlere uzun zamandır merak ettiğim bir ürünü tanıtmak istiyorum. SSL 2 ses kartı. Bu ürünü ilk çıktığı günden beri çok merak ediyorum. Fakat ülkemize ancak ulaştı ve şimdi bunu test etme şansına sahibiz. Biraz SSL'i anlatmak gerekirse SSL yani Solid State Logic firması 1969'da Colin Sanders tarafından İngiltere'de kurulmuş bir firma. Biliyorsunuz ki bu firmanın en büyük özelliği dünyaca önemli stüdyolarda yerini edinmiş mixing konsollarını üretmesi ve kaliteden hiç taviz vermemesi. Yani piyasadaki en güvenilir birkaç firmadan biri diyebiliriz. Firmanın ünlenmesi 1976'da aslında SSL 4000A masasını çıkartmasıyla ve bununla beraber gelişen zaman dilimi içerisinde 1979'da SL 4000G, sonra 6000, sonra 8000, 9000J ve 9000K gibi efsaneleşmiş masaları üretip tüm dünyadaki büyük stüdyolarda yerini edinmesiyle popülerliğe kavuşuyor. Bu ürün için konuşacak olursak SSL'in şimdiye kadar çıkarttığı en uygun fiyatlı ürün diyebiliriz. Biz SSL'i daha önce büyük stüdyolarda ve yüksek kaliteli ürettiği ekipmanlarla tanıyoruz. SSL ilk defa ev kullanıcıları ve home stüdyolar için bu ürünü üretti diyebiliriz. Ben çok merak ettim ilk çıktığı günden beri. Şimdi bugün size SSL 2 modelini tanıtacağım. Bir de bunun biliyorsunuz ki SSL 2 Plus modeli var. Arasında ne gibi farklılıklar var derseniz adından da anlaşılacağı gibi SSL 2 2 2 out bir ses kartı. SSL 2 Plus modeli 2 4 out bir ses kartı. Bununla beraber SSL 2 Plus'ta bir MIDI in, bir MIDI out bulunuyor. Maalesef ki bu elimde tuttuğum modelde şimdilik MIDI in out bulunmuyor. Fakat preampları ve konverterleri birebir diğeriyle aynı. Şimdi gelin bu ürüne bir göz atalım. Bu ürünü biraz hırpalayacağım. Özellikle bu üstünde barındırdığı preamplar ne derece kaliteli, ne derece SSL'in 4000 serisini yansıtıyor. Gelin bir onlara göz atalım. Evet, ürünü kısaca tanıtmak gerekirse aslında ürünle beraber Complete Start serisi Hybrid Keys, Loop Cloud'un 1.5 GB'lık sample paketi, SSL Native, Vocal Strip ve Drum Strip pluginleri ve bunlarla beraber 6 ay ücretsiz olarak SSL'in diğer native pluginlerini de kullanabiliyoruz. Ableton Live Lite ve Pro Tools First paketi de bu ses kartının içinde dahili olarak bizlere geliyor. Kartı kısaca anlatmak gerekirse burası kartın gain katı. Artı 48'i buradan gönderiyoruz. Line ve instrument girişlerimiz. Bunlarla beraber kartın en efsane rolünü paylaştığı 4K butonu. Buranın sese kattığı karaktere ve gain değerlerine zaten sesli olarak örneklerle bakacağız. Kartı en cezbedici hale getiren monitör kontrol kısmı. Büyük bir monitör kontrol knobuna sahip. Burası beni en çeken yerlerden biri oldu. Burada kulaklık volümünü kontrol edebildiğimiz yer. Onunla birlikte burada da monitör miximiz var. Yani DAW dönüşümüzü şu şekilde ama eş zamanlı kayıt yaparken onu da gecikmesiz olarak duymak istiyorsak şu şekilde kontrol edip buradan stereo ve mono butonlarıyla seçebiliyoruz. Arkaya göz atacak olursak arkada kulaklık çıkışımız, XLR ve line input girişlerimiz ve monitör için outputlarımız bulunmakta. Bununla beraber de USB-C bağlantısıyla her yere bağlayabiliyoruz. Şunu da söylememde fayda var. Kart içerisinde 2 tane kablo geliyor. Biri USB-C ve USB-A olmak üzere kartı direkt bilgisayarımıza takıp çalıştırabiliyoruz. Herhangi bir driver istememekte. Şimdi kartı bilgisayara bağlayıp çeşitli ses örnekleriyle bir de bakalım neler yapabiliyor. Fakat şunu unutmayalım. Burada ekstra olarak belirtmek istediğim bu kartın gain değeri aşağı yukarı 62 desibel bir mikrofon gain'i belirlemişler. Bu oldukça muadillerine göre yüksek bir değer. Line olarak artı 24 dBu line level'ı ve artı 15 dBu'da instrument level'ı bulunmakta. Bunlarla beraber 112 dB dinamik range'e sahip bir output level'ı, 111 dB kulaklık out'u dinamik range'ine sahip. Bu da muadillerine göre oldukça yüksek bir değer. İsterseniz şimdi kartla birkaç kayıt alalım
Gain'lere bakalım. 4K butonunun ne derece bir saturasyon kattığını ve sese ne gibi olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunduğunu duyalım. Evet, şimdi ses kartının preamplarını denemek istiyorum. O yüzden elimdeki gitarı ses kartının birinci inputuna girdim. Hem 4K'lı hem de 4K'sız olarak preampların nasıl olduğuna bir göz atalım istiyorum. Dilerseniz bir duyumu gerçekleştirelim. Önce 4K'sız çalacağım. Şimdi 4K. Tekrar 4K'yı kapattım. Dört K. Dört K. Biraz da drive'lı tonlara bir bakalım. Önce 4K'sız. Şimdi 4K. İlk izlenimim SSL 4000 modellemesini baz alınarak yapılmış bu preamp'ı oldukça beğendiğimi söyleyeyim. Çok agresif, çok güçlü. İsterseniz şimdi bir akustik gitar kaydı yapalım ve sessiz bir ortamda nasıl sound ediyor bir onu duyalım. Evet, şimdi stüdyonun kayıt bölümüne geldim. Burada bir adet kondenser mikrofonum var. Bunu direkt SSL'in preamp'ına gönderdim. Bir akustik gitar kaydedeceğim. Bakalım neler oluyor. Bir duyalım. Şimdi önce 4K'sız halini çalıyorum. Şimdi 4K. Evet, 4K'ya bastım. Bir 4K'sız daha bir part çalıyorum.
4K. Evet, şimdi vokal sound'una bakmak istedim. Fakat bir vokalist olmadığım için şarkı söyleyemiyorum. O yüzden sadece konuşacağım. Birden 10'a kadar numaralar söyleyeceğim. Daha sonra 4K'ya basacağım ve aradaki nüans değişikliklerini duymaya çalışacağız. Şimdi önce 4K'sız bir kayıt alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 4K'ya bastım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar, genel olarak bugün sizlere çok merak ettiğim SSL 2 ses kartını tanıtmaya çalıştım. Input ve output kartlarını deneyip sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım video bilgilendirici olmuştur. Açıkça söylemek gerekirse ben oldukça çok sevdim bu ses kartını ve input preamp'ları gerçekten şu ana kadar denediğim en güzel ses kartı preamp'larından. Fiyat ve performansa bakacak olursak 10 üzerinden 10 vermemek elde değil. Özellikle monitör controller butonu, knob'u o kadar büyük ve o kadar kullanışlı ki müzik dinlerken, müzik yaparken her türlü ortamda size büyük kolaylık sağlıyor. Mobil stüdyo arayışı içerisinde olanlar, home stüdyoda kayıt yapmak isteyenler, gitarcılar, basçılar, çeşitli enstrüman çalan diğer arkadaşlar, özellikle vokalistler bu kartı alıp bence her türlü işi yapabilirler. Hem yanında gelen plugin seti hem de size sunduğu fonksiyonelite bakımından ben bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. 4K butonuna umarım siz de farkına varabilmişsinizdir. Kayıda bunu yansıtabilmişizdir. Ben o harmoniklerin, o satürasyonun değişmesine bayıldım. Kesinlikle ucuz bir preamp sound'u yok. Oldukça kaliteli bir preamp sound'u var. Ben çok sevdim. Tak çalıştır oluşu ve 800 gram gibi bir hafifliğe sahip olması gerçekten yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ses kartı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video bilgilendirici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı, tavsiye etmeyi, like etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.